Evet. Hoş geldiniz. Farklı bir, dekorasyondayım. Bu kıyafet de bir bakayım, düşündüğüm gibi tam olmadı. Evet, nasılsınız? Hoş geldiniz. Sesim nasıl, iyi geliyor mu? Hımm. Evet, ışık ayarlıyorum ama istediğim gibi olmuyor bazen. Evet. Hello. Bir dakika. Nasıl olduğunu ben de bir ayarlar çekiyorum. Arkası böyle güzel mi? Böyle mi olsun? Böyle olsun, net olsun ekran. Ana sahne yaparsam böyle hareketli bir görüntü olacak. Ben bir taraftan bilgisayardan yayını kontrol ediyorum. Bir taraftan da işte ama ben bunu tekrar hareketliye getirmeyeyim. Tek kanala getireyim, yani tek bir, sabit bir kamera durumuna getireyim. Hoş geldiniz. Dediğim gibi bugün farklı bir, yerden, yayın yapayım dedim. Dangling? Yes. Hımm. Bir yandan da yeşil çayımı içiyorum. Evet, bugün size şöyle biraz üstümü başımı toparlayayım. Evet, bugün size mitoloji okuyacağım. Hint mitolojisinden. Hint mitolojisinin en uzun ve, en büyük destanından okuyacağım. Zaten ciltlerce bir eser. Kaç bin sayfaydı? 5.000 sayfa mıydı? Tekrar bakmam lazım. Yani, büyük bir eser. Eee, buradan zaten, içinde de hikâyeler var. Oradan bir kısım okumak istiyorum. İlk cildindeydi. Şimdi şöyle bir şey var. Öncelikle birkaç, tanımdan bahsedeyim. Mesela Brahma tanrı demek. Yani onların tanrısı, yaradanı demek Brahma. Brahman ise rahiptir. Brahma yaratan. Eee, önce bazı şeyleri, anlatayım dedim ve, bunun Brahma'nın yarattığı, Rishi'ler var. Rishi'lerse böyle aziz gibi kimseler, bir sürü yeteneği olan, yoga yapan, özel yeteneklere sahip, yüksek erdemli ve çok güçlü kişiler. Rishi'ler önemli ve 7 önemli Rishi var deniyor. Burada da Brigu Rishi'lerden bir tanesi. Size Brigu ile ilgili bir hikâye okuyacağım ve bu ateşle de ilgili. Ateş de orada Agni demek. Hint Sanskrit dilinde. Evet, başlıyorum. Kendisini kendinden meydana getiren Brahma, Birigu'yu kurban ateşi Varuna'dan yarattı. Birigu'nun her şeyden çok sevdiği Şavayana adlı bir oğlu vardı. Ç Yavana yazıyor, Şavayana olduğunu düşünüyorum, böyle okunuyor olsa gerek. O aslında Pramati adıyla dünyaya geldi. Erdemli Pramati'nin Girita Giritaçi ile Ruhu adında bir oğulları oldu. Ruhu'nun da Pramadvara'dan Sunaka adında bir oğulları oldu ve Saunaka, ey yüce ve kutsanmış Saunaka senin büyük babandı. Bir dakika ya. Evet, büyük babandı. Onun en büyük meziyeti erdemiydi ve kutsal yazıların hepsini bilen, adil, öğretiye sadık, haram olan yiyeceklerden sakınan bir keşiş olarak hayatını sürdürdü.
Peki, şey soruyor ondan sonra, Sauti çok merak ettim. Birigu'nun oğlunun neden daha sonra Şavayana ismini aldığını ve Sauti de anlatıyor hikayeyi. Şimdi asıl hikayeye geçiyoruz zaten. Birigu'nun çok sevdiği ve kendinden çocuk beklediği Puloma adında bir karısı varmış. Günlerden bir gün Birigu dini görevini yerine getirmek amacıyla kutsal suda yıkanmak üzere haç yolculuğuna çıkmış ve hamile karısını tek başına bırakmış. Birigu evini terk ettikten kısa bir süre sonra Pauloma adında bir Rakşasa da böyle ifrit demek, kötü, büyüler yapan, böyle çok iri, hayvani böyle insanımsı varlıklar ama bunlar böyle kötüler, çok iriler, çok böyle güçlüler, yani böyle büyü yapıyorlar, kötülükler yapıyorlar falan. Rakşasalar böyle şeyler, ifritler. Paulama adında bir Rakşasa Birigu'nun evine gelmiş. Evin avlusundan içeri girip kusursuz güzellikteki kadını görünce ona sahip olma isteğiyle yanıp tutuşmuş. Konuğun kendisine karşı duyduğu arzudan habersiz olan güzel ve ahlaklı Puloma ona ormandan toplanmış kök ve meyvelerden ikram etmiş ve oturmasını söylemiş. Arzu ile yanan Rakşasa bu kusursuz güzellikteki kadını her ikramda karşısında görünce arzusu daha da artmış ve kadını kaçırmaya karar vermiş. Rakşasa kalbi bu arzuyla esir olmuş halde kutsal ateşin yandığı odaya girip ateşe doğru "Bu kadının kim olduğunu söyle bana Agni. Sen ki tanrıların ağzısın. Cevaplandır sorumu." Evet, kusursuz güzellik deyince ben de böyle oturdum. Cevaplandır sorumu. Bu kusursuz güzelliğe sahip olan kadın, bir zamanlar benim kendime eş olarak seçtiğim ancak aptal babasının daha sonra Birigu'ya eş olarak verdiği kadın mı? Gerçekleri söyle bana. Eğer bu o kadınsa onu zorla kaçırıp yanımda götürmek istiyorum. Bilemezsin kalbimi esir alan öfkenin ne kadar büyük olduğunu. Bu ince belli, güzel kalpli kadına ki bir zamanlar benim nişanlımdı, biri bunun sahip olduğunu düşünmek çıldırtıyor beni diye sormuş. Ateşin tanrısı Pauloma'nın öfkesinden ve yapacaklarından korkarak önce kendisine sorulan soruya cevap vermek istememiş. Ateş tanrısının sorduğu soruya cevap vermediğini gören Pauloma bir kez daha yinelemiş sorusunu şu sözlerle. Ey ateşin tanrısı, sen ki her varlığın işlediği sevap ve günahların şahidisin. Herkesin saygı gösterdiği sen sorumu cevapla hemen. Bu kadın bir zamanlar nişanlım olan ancak daha sonra Birigu'ya eş olarak verilen kadın mı? Eğer bu o kadınsa o zaman onu senin gözlerinin önünde kaçırıp yanımda götüreceğim. O yüzden doğruyu söyle bana. Ateşin yedi dilli tanrısı ikinci defa kendisine aynı soruyu soran Rakşasa'ya cevap vermek istemiş ama bu sefer de biri kendisini lanetlemesinden çok korkmuş. Bir müddet sessiz kaldıktan sonra şöyle demiş. Şüphelerinde haklısın Paloma. Bu bir zamanlar kendine eş olarak seçtiği Uloma. Ancak hatırla, sen o zaman onu kutsal gelenekler ve mantralarla kendine eş olarak almayı kabul etmedin. Bu nedenle güzelliği dillere destan Pulomayı babası Birigu'ya eş olarak verdi. Çünkü soyunun devam etmesini istiyordu. Birigu onu eş olarak almak için bütün dini görevlerini Vedik inanca göre yerine getirdi. Halbuki sen bunları yerine getirmeye yanaşmadın. Sen dinin emirlerini yerine getirmediğin için Puloma Birigu'nun karısı oldu. İşte sorunu cevaplamış oldum ve sakın unutma her zaman doğruyu söylediğimi. Zira bu dünyada yalan hiçbir zaman ödüllendirilmez. Şöyle bir şey var. Şeyde de yani orada da şey gibi bir durum olmuş oluyor. Kutsal şekilde evlenmemişler. Yani hani nasıl bizde imam nikahı falan dini nikahlar oluyor ya. Onu yapmayınca zaten babası kızını vermemiş. Neyse birazcık daha böyle rahat bir şekilde oturayım.
Ateş tanrısı Agni'nin sözleri bitince Pauloma insan şeklinden çıkıp bir kartala dönüşmüş ve kadını pençeleriyle kaptığı gibi hızlı havalanmış. Henüz annesinin karnında olan Bego'nun oğlu şiddetli sarsıntıdan dolayı annesinin rahminden dışarı kaymış ve yere düşmüş. İşte bu nedenle adı düşmüş olan anlamında Şabayanadır. Kartala dönüşmüş olan Rakşasa Pavloma güneşin kendisine denk bu çocuğun yere düştüğünü görünce şaşkınlıktan ön pençeleri arasındaki Pavloma'yı bırakmış. Ardından da bebekten yayılan ışıkla oracıkta yanıp küle dönüşmüş. Paloma bir anda rahminden aşağıya düşen çocuğun yere düştüğünü görünce üzüntüden çıldırmış ve koşarak bebeğini kucağına almış ve koşarak oradan uzaklaşmış. Tüm varlıkları kendinden yaradan yüce bırakma yere düşen çocuğunu sevgiyle kollarının arasına alan ve ona şefkat gösteren ağlamaktan harap olmuş kendisini kadını kendini sakinleştirmeye çalışmış. Pulon'un gözlerinden düşen damlalardan büyük bir nehri doğmuş. Pulon koşmaya devam ettiği sürece bu nehirde onu takip eder hale gelmiş. Yüce Brahma kendisinden yarattığı kızının gözyaşlarıyla oluşan nehrin onu nasıl ardısını takip ettiğini, ikisinin yolunun da biri onun olduğu yere doğru olduğunu görmüş ve bu nedenle nehre Vadhusara demiş. Parlak ışıklar falan, ben de böyle parlaklar, güneş ışığı gibi giyineyim dedim de. Evet, daha bitmedi ama. Birigu güzel karısını perişan halde kollarında bir çocukla kendisine doğru geldiğini görünce öfkeyle şöyle bağırmış. Senin kim olduğunu Rakşasa'ya söyleyen ve senin kaçırılmana sebep olan kim? Tatlı dilli, güzel yüzlü Pulamam, Rakşasa ona yardım eden olmasaydı senin kim olduğunu asla bilmezdi. Tüm bunlara neden olanı söyle ki onu lanetleyebileyim. Şimdi bu rişilerin lanetleri çok güçlü. Yani lanet yaptığı zaman mutlaka tutuyor bu lanet. O yüzden çok tehlikeli. Pulama şöyle cevap verdi kocasına. Sevgili asil kocam benim kim olduğumu ona Agni söyledi. O ateş tanrısının sözlerini duyunca beni oradan kaçırmak istedi ve ancak Doğan oğlunun bedeninden yayılan ışığın şaşkınlığından Rakşasa beni bırakıp yere düştü ve sonra alevler içinde yanarak küle dönüştü. Çocuğun bu şekilde dünyaya gelmesine neden olan Agni olduğunu duyan Brigu öfkesi daha da alevlendi ve öfkeyle Agni'yi bundan böyle her şeyi yutup yok edeceksin diyerek lanetledi. İşte bu ateşle de ilgili bir tanımlama olmuş oluyor. Yani böyle lanetlendiği için ateş her şeyi yutup yok ediyor. Bunun böyle kısa bir de devamı var. Onu da okuyayım mı acaba diye bakıyorum. Hı. Ses gidip geliyor mu? Nasıl? Sorayım. Ses kalitesi. Ses nasıl? Hı. Seste gidip gelme var deniyor. Evet, ben geri kalanını da devamını da okuyayım. O zaman mikrofonu çıkarayım. Ses nasıl olacak bakalım. Ben burada kontrol ediyorum görüntüyü. Birazcık yakınlaşmış olacağım. Böyle okuyayım biraz da. Bugün üyelere özel yayınım olacak. Belki bu yayından hemen sonra savaşçı yayını yaparım. Ondan sonra da şu an ses nasıl? Ondan sonra da gecede bir şövalye yayını yapabilirim. Ay şövalye dedim pardon. İmparator yayını. Bugün yayın yapacağım yani.
Ve, şöyle bir şey de var, yılbaşı gibi, yani, yılbaşından sonra da farklı yenilikler yapmayı düşünüyorum. Tamam. Net gözükmüyor muyum? Önce imparator. Olabilir. Evet, devam edeyim mi ben? Evet. Bakayım ne kadar var? Evet, 2,5 sayfa daha varmış. Biraz daha okuma yapacağım o zaman. Oralardan, buralardan sürekli yer değiştiriyorum. Birigun'un kendisini duyan ateş tanrısı Agni şöyle konuştu. Ey Brahman, kalbinin bana duyduğu bu öfke de nedir? Hangi günah işlemekle beni suçlayabilirsin ki? Halbuki ben bu meselenin adil gerçek neyse onu söyledim. Bana soru soruldu. Ben de o sorunun cevabını verdim. Bir olaya tanık olan birine olayın ne olduğu sorulduğunda tanık gördüklerini, yani doğruları değil de yanlış olanı konuşur. Yani yalan söylerse o zaman hem geçmişi hem şimdiki hem de gelecek zamanı mahveder. Her kim ait olduğu olayı en ince ayrıntısına kadar bildiği halde tüm bildiklerini anlatmazsa şüphe yaratır ki bu da büyük suçtur. Bu durumda senin yaptığın gibi ben seni lanetlerdim. Lakin Brahmanlara saygım büyük. Az önce söylediklerimi çok iyi bilmene rağmen yine de bu konuyla ilgili konuşacağım seninle. Onun için bu söylediklerimi iyi dinle Birigu. Benim içimde bulunan yoga gücüyle çoğalarak farklı şekillere bürünürüm. Ben bütün Homa ateşlerinin yakıldığı yerdeyim. Ben yüzyıllardır sürdürülen kurban ayinlerinin şahidi olarak bütün kurban ateşlerinin yakıldığı her yerdeyim. Vedalarda yazıldığı şekilde yağ alevlerimin üzerine döküldüğünde tanrılar ve atalar huzur bulur. Tıpkı tanrılar gibi atalar da sudur. Tıpkı atalar gibi tanrıların da yeni ve dolunay gecelerinde yerine getirilen ayinlerde hakları vardır. Bu nedenle ataların ve tanrıların birbirinden hiç farkı yoktur. Onlar birbirinin aynısı oldukları için onlara birlikte ve ayrı ayrı tapınılır. Yeni ayda atalara, dolunayda tanrılara tapılır ve onlar benim ağzımdan içeriye dökülen yağ ile beslenirler. Yiyecekleri bu yağdır, şüphesiz doğru budur. Eğer doğru buysa Birigu söyle bana. Ben nasıl olur da ağzımdan atılan her şeyi kendim için yok edebilirim? Bu arada bugün dolunay. Agni bunu dedikten sonra her yerden geri çekildi. Brahmanların her gün yerine ateş ateş kurban ayetlerinden daha uzun süren Kur'an ayetlerinden kısacası bütün ayinler varlığını geri çekti. O bunu yaptığında Om sesi, Vajatalar, Svatha ve Svahalar da susmuş ve insanlar büyük bir endişeyle kutsal ateşin yeniden yanacağı günü beklemeye başlamışlar. Rişiler korkuyla bu duruma çözüm bulabilmek için tanrıların huzuruna çıkıp şöyle dediler. Ey üç alemin yüce efendileri, sizin için düzenlediğimiz bütün kurban ayinleri Agni'nin biri bu tarafından lanetlenmesi yüzünden durdu. O kendini bu lanet yüzünden geri çekti. Bu sorunu çözmek için elinizden geleni yapın, zira kaybedecek zaman kalmadı. Rişiler bu sözlerini duyan tanrılar onları da yanlarına alarak Brahma'nın huzuruna çıktılar. Tüm olan biteni ona anlatmışlar, hiçbir ayrıntıyı atlamadan ve sonra Brahma'ya da şu soruyu sormuşlar. Ey bütün sıkıntı, arzu ve acılardan arınmış en saf ruh, Agni Birigu tarafından lanetlendi. Şüphesiz o bütün tanrıların ağızlığı ve tanrılar için ateşe atılan
tadına ilk varandır. Öyleyse nasıl ister haram, ister sevap, kendisine atılan her şeyi yiyen ağız olur? Brahma kendisine söylenenleri dinledikten sonra dünyayı kendisinden yarattığı 5 elementten biri olan ve ebediyete kadar yanacak olan Agni'yi huzuruna çağırıp şöyle konuştu. Sen tüm alemlerin yaratıcısı ve aynı zamanda onu yok edecek olansın. Sen 3 alem ile tüm kurban ve ayinlerin sahibisin. Bu nedenle görevin ayinlerin hiç kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamaktır. Kurban ayinlerinde kullanılan kutsal yağının ilk tadına bakan ve her şeyin efendisi olarak nasıl böyle düşüncesizce hareket edebildin? Sen bu evrenin üzerinde durduğu kaide olarak saf olansın. Bu nedenle sen hiçbir zaman kirli olanı yiyemezsin. Ey alevlerin tanrısı, senden çıkan ve senden daha aşağı seviyede olan alevler temiz, kirli ayrımı yapmadan her şeyi yerler. Yine senden yaratılmış olan ve insan bedeninin içinde olan da hiçbir ayrım yapmadan her şeyi yiyebilir. Nasıl ki güneş ışınları değdiği her şeyi temizler, senin alevlerin yaktığı her şey de öyle temizlenmiş olacak. Ey Agni, şunu unutma ki sen kendinden aldığın güçle meydana geldin. Bu nedenle hiç korkma ve izin ver. Kişinin sana ettiği lanet gerçekleşsin. Sen görevine devam et ve sana kurban edileni de. Agni söylediğin gibi olsun dedikten sonra görevine yeniden başladı. Her şeyin olması gerektiği gibi yeniden düzenlenmesine sevinen tanrılar ve rişiler evlerine geri döndüler. Böylece dünyada kurban ayinleri yeniden başladı. İnsanlar, tanrılar ve rişiler bu olaya son derece sevinmişler. Ama en çok sevinen de Agni olmuş. Yani ateşin her şeyi yok etmesi, yemesi böyle başlamış. Önceden belki de böyle bir durum yoktu. Yani olması gereken bir lanet ama ateş de her zaman doğruyu söylüyor. Böyle bir şey var. Ateşin gücü diyelim. Evet. Ay ateş rengi giyeyim dedim ama pek de olmadı. Neyse. Evet. Bugünkü yayın burada sona eriyor. Ses yine mi ses iyi değil? Aslında mikrofonu çıkardım ama bilemiyorum. Evet. Bir dahaki yayında görüşmek üzere diyorum. Büyük ihtimalle yılbaşından bir gün önce ya da 2 gün önce bakalım olur ya da, bir bant yayınlayacağım. Görüşmek üzere. Yeni yılda biraz böyle değişik şeyler yapmayı da düşünüyorum. Çeşitli sürprizlerim olacak umuyorum. Evet, görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Yani galiba bugün sadece imparator yayını yapacağım. Öyle gibi gözüküyor. Böyle olsun. İmparatorların yani benim, kanal üyelerimden imparatorların yeri büyük, önemli. Oh, thank you, Mike. Yes, I know about how I am special. Thank you. Evet. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.